Merhabalar sevgili Akrep ve yükselen burcu Akrep, Ay ve Stellium Akreplerde dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Akrep burcu. 31 Temmuz'da bu yorumu dinliyor olacaksın derken kılıç üçlüsüyle başladık. Bismillah. Şimdi bakalım 2025 Ağustos ayında seni neler bekliyor sevgili Akrep burcu. Öncelikle kalp sağlığına dikkat et ve kalp kırgınlıklarına dikkat et diyorum ve aldatılma, kandırılma ile başladık. Bakalım akış nasıl gidecek diyelim. Kılıç beşlisi. İmparatoriçe, işte burada yine akrepler ikiye ayrılacak sanırım arkadaşlar. Yok, kılıç dörtlüsü, kılıç beşlisi. Hadi bakalım. Kartlarımızı karıştıralım sevgili Akrep burcu. Bakalım akışta gelecek olan enerjiler nelerdir? Alman gereken mesajlar nelerdir? Akrep burcu arkadaşımın alması gereken mesajlar nelerdir? Bakar mısın? Yani tılsım sekizlisi, değnek yedilisi. Yani sevgili Akrep burcu, bazılarınız için belki 8 yıldır, bakın 8 yıldır, 8 aydır, 7 aydır, 7 haftadır kariyer ile ilgili yaşanılan sıkıntıdan bahsediyor arkadaşlar. Ve vermiş olduğun o kadar böyle yoğun bir mücadele var ki, yoğun bir mücadele var ve kılıç dörtlüsü, bir taraftan hala mücadele etmen gereken şeyler var, bir taraftan dinlenmen gereken bir süreç var. Bakalım akrepler nedir diyelim. İmparator. Kader çarka, güzel şeyler gelsin ya ama. Bakalım bir kere daha karıştıracağım. Arkadaşlar bazılarınızda özellikle hava etkili olanlar, kova terazi ikizler etkili olanlar, özellikle kova ve terazi etkili olan Akrep burcu arkadaşlarım, araç alma, araç değiştirme gibi konularınız olacak arkadaşlar. Akrep burcusundur. Yani güneşin akreptir, yükselenin terazidir örneğin. Ya da işte terazi burcusundur, yükselenin akreptir. Böyle araç alma ya da araç değiştirme gibi konularınız olabilir. Kupa sekizlisi, akreplerin bir gidesi var arkadaşlar. Yani ciddi bir bıkmışlık var burada. Tılsım ikilisi, kılıç kralı, tılsım onlusu, kupa dokuzlusu. Bazılarınız da böyle tatil yapmak istiyor olabilirsiniz. Tatil yapabilirsiniz Ağustos ayında. Özellikle Ağustos ayının ilk yarısı. Tabii hani bu bireysel olarak tarih herkese farklılık gösterecektir ama büyük bir kısmınızda hani böyle iş yükünden kaçmak istiyorum, şu ortamdan bir kaçmak gitmek istiyorum, birazcık böyle tatil yapmak istiyorum dediğiniz durumlar söz konusu olacak gibi gözüküyor. Şimdi öncelikle sevgili Akrep burcu, burası böyle çok da hani böyle çok muhteşem, bayağı muhteşem çıktı diyemeyeceğim. Öncelikle sağlıkla ilgili dikkat etmen gereken konular. Kalp sağlığına dikkat et enerji akışında. Kalp sağlığı, yani kötü alışkanlıkların varsa ya da işte su tüketimine dikkat etmiyorsan bu sıcaklardan kaynaklı da olabilir. Kalp sağlığına dikkat et. Kötü alışkanlıkların varsa bunları bırakmak için sağlıklı bir ay olacak senin için. Bunun dışında kalbinin kırılması, yani kalple ilgili her türlü bölge. Bir de arkadaşlar Akrep burcu Ağustos ayında özellikle ilk yarısı bir aldatılma, bir kandırılma, bir ihanet ile karşılaşabilirsin. Özellikle geçtiğimiz süreçlerde sen buna benzer bir şey yaptıysan, bilerek veya bilmeyerek, birini üzdüysen, yapmadıysan zaten üzerine alınma. Birini üzdüysen, kırdıysan, aldattıysan, kandırdıysan, kılıç üçlüsü aynı zamanda üçlü ilişkileri de anlatır arkadaşlar, biliyorsunuz. Her türlü ilişkilerinde, özel hayatın olsun, ikili ilişkilerin olsun, yaşadıysan bunun benzerini Ağustos ayında yaşayabilirsin. Dikkat, bilgin olsun. Ve bunun hani açığa çıkmasıyla ilgili bazı durumlar söz konusu olacak. Ama hayır, hani çok şükür bana her zaman iyi niyetli arkadaşlarım denk geldiği için, ben de her zaman niyetimi onlar için aldığım için. Şimdi hata yapmak başka bir şey, has kötü olmak başka bir şey arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Hata herkes yapabilir. Şimdi burada Akrep burcu, birilerinin seni aldatması veya kandırması, ama bu şöyle bir durum. Yani etrafında bazı çatlaklar var, bazı hileli hurdalı işler döndürenler var. Aynı zamanda sözel olarak da seni iğnelemek isteyenler var. Bunlara karşı birazcık dikkat et. Sen de istemeden de olsa, belki bilerek veya bilmeyerek, hani kaç kişi izleyecek sonuçta. Arkadaşlar hani akışta gelen enerjiyi yorumluyorum. Sen de istemeden, sen de başkalarını kırabilirsin. Yani sözel olarak iletişimine dikkat et. Ani parlamalara, işte birilerini kırmamaya, incitmemeye dikkat et açıkçası. Ve burada bir kararsızlık söz konusu. Bazılarınız yerinizi değiştirebilirsiniz. Bulunduğunuz yerden gidebilirsiniz. Burada hem somut olarak bir gitmek var. Somut olarak bir gitmek var. Hem de mana olarak bir gitmek var. Öncelikle doyuma ulaşamadığın bir yerden gitme durumları söz konusu. Bu bir ilişkiyi
terk edebilirsin. Bir işi terk edebilirsin. Bulunduğun mekanı terk edebilirsin. Burada sana artık böyle hani beni yeteri kadar tatmin etmiyor, mutlu etmiyor dediğin bir yerden gitmek var. Aynı zamanda bir türlü anlamlandıramadığın ve işin içinden çıkamadığın konular ile ilgili, kararsız kaldığın konular ile ilgili, başlatsam mı, başlatmasam mı, gitsem mi, gitmesem mi dediğin konular ile ilgili kesinlikle bir gidiş var. Bu gidiş senin çok hayrına olacak gibi gözüküyor. Çünkü burada ayın geneline baktığımda bak şimdi özellikle dişil enerjiler, yani eril dişil enerji çok böyle bir hassas bir konu. Hani bu kadar yüzeysel anlatılacak bir şey değil. Dişil tarafı baskın kişiler diyeyim. Yani beyefendi de olsan dişil enerji vardır. Merhametli olanlar diyelim yani. Tamam. Olanlar çok daha böyle bir ekstra bereketli olacak. Çünkü burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Ama önce dikkat etmen gereken şeyleri anlatacağım Akrep Burcu. Şimdi öncelikle ayın ilk yarısı, hatta 7'sine kadar olan süreç, bak 7'sine kadar olan süreç, 5'ine kadar olan süreç, 31'inde dinleyeceksin. Belki daha çok geç dinleyeceksin, bilemiyorum. Böyle birazcık işler bir askıya alınacak. Tamam mı? Özellikle 7'sine kadar olan süreç. Böyle birazcık dinlenmek isteyeceksin ve bazı hayal kırgınlıkları, aldatılma, kandırılma, yalan, dedikodu gibi durumlar varsa bunlar senin kulağına gelecek. Bunlar da seni birazcık psikolojik olarak yorabilir. Birazcık dinlenmek isteyeceksin. Aynı zamanda işler birazcık istediğin gibi gitmeyebilir. Özellikle ayın ilk yarısı ama en baskın 7'sine kadar olan süreç arkadaşlar. Böyle uzun süredir devam eden bir mücadele var. Bakın 7 vurgusu çok baskın. Bakın bir kısmınız için ayın 7'sine kadar yoğun bir sıkıntıyla mücadele etmek var. Bir kısmınız için ise 17'sine kadar bu süreç uzayabilir. Özellikle toprak etkili olanlar için bu süreç birazcık 17'sine kadar uzayabilir açıkçası. Hani herkes o enerjiyi kendi hayatına dengeleyebilir arkadaşlar. Şimdi uzun süredir devam eden bir mücadele var kariyer hayatınla ilgili. Yani çalışıyorsun. Hani böyle nasıl şey gibi, sanki böyle yama kapatmaya çalışır gibi. Hani çalıştığın zaman normalde birikim yapman gerekir ya, kenara bir şey atman gerekir. Sen çalışıyorsun, yama kapattıkça tekrar başka bir yama, yama kapattıkça tekrar başka bir yama gibi. Uzun süredir hani en başta verdiğim 7'li ve 8'li vadeler, tılsım 8'lisi, değnek 7'lisi. Yine aynı şekilde 5'li vadeleri alabiliriz ama o daha çok hani hava etkisi olduğu için o geçmişi anlatan bir durum yok burada. Tekrar eden şeyler, yani sürekli aşk hayatın olsun, kariyer hayatın olsun, sürekli tekrar eden sıkıntılar var. Maddi kazancın bir türlü yetmiyor, istediğin gibi gitmiyor. Hani sürekli bir şeyler tekrar ediyor ve senin yaptığın şeyler de sürekli tekrar ediyor. Düşünceler tekrar ediyor, işler tekrar ediyor, işler birazcık askıya alınıyor ve burada da bazı projelerin, işlerin ertelenebilir. Bu da seni birazcık psikolojik olarak da yorabilir Akrep Burcu. Şimdi burada bak, işinle ilgili, kariyerinle ilgili bazı sıkıntılar olacak diyor. Yani ertelenmeler, aksaklıklar, pinti müşteriler, paranı alamama gibi durumlar, sıkıntılar olacak ama bu aslında senin çok hayrına olacak. Neden? Geçmişte yapmış olduğun eksiklikler varsa, bak kartların mesajı, bunları tamamlaman için çok şanslı bir süreç olacak. Bu bir. İkincisi, pek çok Akrep Burcu yapmak isteyip de yapamadığı bir mesleğin içerisinde olduğu için devam eden bir aksaklık var. Yani aslında mesleğin kaliteli, bakın yani burada akrepler 2'ye hatta 3'e ayrılmış. Aslında mesleğin çok güzel, çok böyle üretken, işte şu an kaşını. Çok böyle üretken, yani hani farklı alanlara kayabilsen ya da işte ne bileyim reklamını yapabilirsen, bilsen başka şeyler yapabilirsen çok güzel paralar kazanabilirsin ve orası gerçekten hareketlenebilir. Ama aynı zamanda sende bir isteksizlik de var. Bakın akrepler 2'ye 3'e ayrılmış, o yüzden anlatıyorum. Sende bir isteksizlik var. Hani işine tam olarak sevgiyle yaklaşamıyorsun ya da yaptığın işi sevmiyorsun. Bu yüzden burada diyor tıkanıklık var. Eğer şu an yaptığın işi seviyorsan onu dallarına ayrılarak, işte reklam vermen gerekiyorsa reklam ver, işte başka ne yapman gerekiyorsa yap, işine mutlu gitmen gerekiyorsa mutlu git gibi. Yani ama zaten sevmiyorsan bunu yapman mümkün değil Akrep Burcu. Hani burada bir tıkanıklık var. Burada diyor ki bak, eğer işini seviyorsan orayla ilgili değişim yapman lazım ki yolların açılsın.
açılsın. Hayır, işimi sevmiyorum diyor. Sanki pek çok akrep burcunda böyle bir şey var. Sevmediğin işin içinde olduğun için ya da zaten hani sana ait olmayan bir iş. Belki çok farklı bir alanda tanınacaksın. Çok farklı bir alanda bereketin artacak. Bundan dolayı bu sıkışıklık var. İşte bunu özellikle 8'inden sonra, 7'sinden sonra fark etmeye başlayacaksın ve 10'undan sonra. Ve burada 2 kişiden destek almak var. Bunlar böyle arkadaşlar, parayı yönetmeyi bilen, işte patron figürü olabilir, çok iyi böyle çok iyi meslek sahibi olabilir ya da kendi işinde, mesleğinde çok iyi bir konuma gelmiş birileri olabilir. Ya da rehberlik olabilir aynı zamanda. Bir fikir, bir tavsiye, bir yol, bir yöntem, bir akıl alacaksın. Bunu iyi değerlendirmeye çalış. Çünkü bazı akrep burçları, bakın bazı akrep burçları, özellikle ikizler etkili olan akrepler, işte yükselenin, ayın, stelyumun ikizler olabilir. Bu tavsiyeyi çok fazla uygulamayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da size zarar verebilir. Bakın bunu da altını çizeyim. Şimdi bu tavsiyeyi uygulayanlar, bakın iyi bakın, yani bu daha çok eril faktörler ama ya da hanımefendi beyefendi fark etmez, eril dişli de fark etmez. Burada yani maddi veya manevi olarak ya da sözel olarak gelecek olan bir tavsiye var. Bunu değerlendirmen senin için çok önemli. Çünkü burada akrep burçları, bazılarınız mesleğinizi değiştirebilirsiniz. Bazılarınız da az önce anlattığım örnek gibi, yani 2'ye 3'e ayrılmış akrepler. Bazılarınız hani belki şu an pek çoğunuz işsizsiniz, iş arıyorsunuz gibi. Burada daha çok yeteneklerini gösterebileceğin, çok daha başarılı olabileceğin bir alana geçmek var. Yani bir iş değişimi yapıyorsun. Hatta bazınız arkadaşlar toprak etkili olanlar, özellikle boğa, başak, oğlak etkili olanlar tabii değerlendirebilirsiniz. 2 iş kapısı birden. Bak burada para var, para var. 2 gelir kapısı elde etmek var. Çok böyle güçlü kişilerden destek almak var. İşte bu YouTube'da izlediğim bir video bile olabilir yani. Hani enerjiyi anlatıyorum. Ben bu yüzden örnek veriyorum. Hani örnek vermesem, dümdüz anlatsam benim için çok daha sağlıklı olur ama hani herkesin kendi süreçleri, bireysel hayatları farklı. Böyle bir durum var. 2 gelir kapısı oluşturabilecek, özellikle toprak etkili olanlar arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Bu bir. İkincisi, aileyle ilgili konular, aileyle ilgili halledilmesi gereken konular varsa burada ailede ikna etmen gereken birileri olabilir. İşte miraslı konular olabilir, aileyle ilgili işler olabilir, ailede halledilmesi gereken pek çok konu olabilir. Burayla ilgili ikna etmen gereken biri var. Bu kişinin eğer üzerine gidersen onu ikna edebilirsin ve burada gerçekten büyük bir zenginlik kapısı açılabilir. Arkadaşlar hiçbir şey böyle çıkmazda değil aslında, yani çıkmazda gibi gözüküyor ama akrepler o kadar çok böyle kilit bir nokta var ki çıkmazda gibi gözüküyor ama değil. Bakın pek çok akrep burcu isteksiz, istemiyor yani, beni bir bırakın ben bir tatil yapayım diyor. O kadar yorgunluk var ki üstünde. 8 yıldır, 8 aydır, belki 7 yıldır, 7 aydır, son 3 yıldır, aynı şekilde 4 yıldır, aynı şekilde. Büyük bir yorgunluk var ama diyor ki bak, seçenekler bu şekilde. Ve bunu daha da çok böyle büyütebiliriz aynı zamanda ama o kadar vaktimiz yok arkadaşlar. Böyle bir enerjiden bahsettim. Şimdi tavsiyeleri de verdik ama hani burada gelen fikirleri çok iyi değerlendir. Mutlaka al ve bakın, bazılarınız şunu yapıyor olabilirsiniz. Özellikle ikizler etkili olanlar. Daha çok böyle gölge tarafı baskın olanlar diyelim. İşte biri sana akıl veriyor, fikir veriyor. Tamam, dinliyorsun. Ama uygulamaya geçmiyorsun mesela. Halbuki onu uygulamaya geçsen diğer kapı da sana açılacak. Başka kapı da sana açılacak. Yani burada o kadar böyle tezat bir şey var ki. Bakın özellikle eril olan arkadaşlar için, hanımefendileri ayırıyorum. Arkadaşlar kartların enerjisinde konuşuyorum. İşte böyle mesela biri ona bir şey söylüyor. Tamam, dinliyor falan ama uygulamaya gelince uygulamıyor mesela. Ya da işte hani böyle bazı şeyler... çok tutuyorum kendimi konuşurken bazen. Neyse, orada susayım. Bunun dışında eğer bu şekilde uygularsan burada keyif var, bolluk var, bereket var. 2 gelir kapısının birden açılması var. Eğer şu anki yapmış olduğun iş dışında ek bir gelir daha oluşturmak istiyorsan, bu sosyal medyaya girmek olabilir, reklam yapmak olabilir, YouTube'da içerik üretmek olabilir. Hemen bunu başlat diyor. Yani geçmişten beridir gelen bir fikir varsa, hala başlatamadıysan başlat. Çünkü 2 ay sonra keşke onu yapsaydım diyebilirsin ve 10. ay. Zaten aynı şeye denk geliyor değil mi? Ağustos, Eylül, 9, 10. Yani 2 ay sonra keşke bu fikri şimdi başlatsaydım diyebilirsin ve burada pişmanlık yaşayabilirsin.
Bunun dışında pek çoğunuzun zaten iş hayatıyla ilgili sıkıntılar var arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle ilk yarısı bazı böyle işlerde aksaklıklar olabilir. Arka planda dönen entrikalı işler söz konusu. Kılıçlar havada uçuşuyor, yani öyle düşün. Entrikalı işler, anlatabiliyor muyum? Çözülemeyen sırlar var. Ama burada senin sezgilerini kullanman da çok önemli ama tabii şimdi şöyle, bu sezgi konusu da çok hassas bir konu. Hani sezgilerini doğru kullanabilmen için hepimiz için geçerli. Bu aynı, yani en doğru noktada olmamız lazım. Yani en doğru frekansta, en doğru enerjide olmamız lazım sezgilerimizi doğru kullanabilmemiz için. Çünkü diğer türlü mesela bakıyorsun karşındaki insana, aslında narsist, manipülatör kendisi ama başkası öyleymiş gibi davranıyor mesela Akrep Burcu. Bakıyorsun sen şimdi birine. Bakıyorsun yani sana böyle tuhaf tuhaf, yani söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor. Ama o sana aynı şeyi yapıyor mesela. Seni öyleymiş gibi görüyor ama halbuki yapan kendisi gibi, anlatabiliyor muyum? Böyle bir bağlantı var burada. Birazcık böyle bir zor duruma düşebilirsin ama dediğim gibi buradaki geçiş çok güzel. Lütfen bunu çok iyi değerlendirmeye çalış. Mantıklı hareket etmen, tavsiyeleri değerlendirmen, gerçekten analitik zekanı kullanarak hareket etmen, pes etmeden yola devam etmen senin için çok ama çok önemli olacak. Bazılarınız geçmişteki bir işe dönebilirsiniz. Bazılarınız da yepyeni bir işe doğru geçiş yapabilirsiniz. Çünkü burada ne var biliyor musunuz? Hava bir boşluk olarak düşünün. Yani hava ile balonu şişirirsin, değil mi? Artı tarafları çok muhteşem, o ayrı. Ama imparatoriçenin hepsinin arasında kaldığını düşün. Yani burada nasıl bir şey var? Akreplerde ortaya çıkması gereken çok güzel bir bereket var. Ama dediğim gibi akrepler burada 2'ye, hatta 3'e ayrılmış arkadaşlar yani. Çıkması gereken bir bereket var. Özellikle dişil taraflar için söylüyorum. Dişil dediğim zaman hanımefendi değil. Bakın bunu 3. kez söylüyorum şu an neredeyse. 2 veya 3. Üretkenlik var, doğurganlık var. Yani sen bunu yapabilirsin diyor Akrep Burcu. Ve ben sana fırsatlar, imkanlar da sunacağım diyor akışta. Ama tabii hangileriniz değerlenecek bilemiyorum. Tabii bunlarla ilgili tüyoları da verdim arkadaşlar. Çok küçük de olsa. Bak, destenin altında da asa altılısı. Yani burada kesinlikle çok güzel bir başarı var. Çok güzel bir başarı var. Ama bir kısım akreplerde az önce anlattığım gibi maddi manevi kayıplar var. Bazı işler iptal olabilir. Özellikle yapman gerektiği halde yapmadığın işler varsa, işte aksatmaman gerektiği halde aksattığın işler varsa, işte senden kaynaklı bir hata varsa, bunu karşıda görüyorsan mesela. Ya da işte yanlış insanlar vardır etrafında, orada fazla iyi niyetlisindir gibi. Hani bilemiyorum kaç tane akrep izleyecek sonuçta. Kartların enerjisi bu şekilde. Eğer diğer türlü dediğim gibi ise kesinlikle destenin altında da arkadaşlar asa altılısı çıkmış. Burası gayet güzel. Ama 9'una kadar da böyle bir uykusuzluk, halsizlik, isteksizlik söz konusu diyor. Peki bakalım, enerjiler bu şekildeydi. Yani burada kadersel olarak çok büyük bir şans sunuyor sana fırsat. Yani sistem, onu anlatmaya çalışıyorum. Peki bakalım başka neler gelecek diyelim. Bekle, şu anda karar vermek için acele etme. Seni gerçekten mutlu eden şey hakkında düşünerek zaman geçir. Yani atacağın adımlarda iyice düşün, iyice analiz et, iyice araştır, iyice çalış, sonra adım at diyor. İlahi portal, ruhsal alemle bağlantı kurmaya hazır ol. İlahi güçler hayatını dönüştürmene yardımcı oluyor diyor sevgili Akrep Burcu. Bakalım buradan ne gelecek diyelim. Şöyle bir alalım bakalım. Yeni insanlarla tanışmaya veya arkadaşlarına daha derin bağlantı kurmaya hazır ol. Bu dönem ruhunu canlandırmaya yardımcı olacak diyor. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.